İnsanlığın kanlı şafağı, Sekmet ve Kızıl Bira tuzağı. Kadim Mısır toprakları, Nil'in bereketiyle yıkanmadan önce, Güneş tanrısı Ra'nın gazabıyla kavruluyordu. İnsanlar, yaşlanan ve güçsüzleşen tanrılarına karşı saygısızlık etmiş, adaletin terazisini bozmuştu. Kendisine sırt çevrilmesine tahammül edemeyen Ra, insanlığı cezalandırmak için gözündeki kutsal ateşi yıkıcı bir güce dönüştürdü. Bu güç, aslan başlı intikam tanrıçası Sekmet'ten başkası değildi. Sekmet, çöllerin yakıcı rüzgarını ve güneşin amansız öfkesini taşıyordu. Görevi, insanlara haddini bildirmekti. Ancak tanrıçanın içindeki ilahi öfke, kısa sürede durdurulamaz bir kan susuzluğuna dönüştü. Sekmet yeryüzüne indiğinde nehirler adeta kırmızıya boyandı. Aslan başlı tanrıça önüne çıkan her canlıyı acımasızca katlediyor, dökülen her damla kanla daha da güçleniyor ve vahşileşiyordu. Ra, yarattığı bu yıkım makinesinin tüm dünyayı üzerinde tek bir nefes kalmayacak şekilde yok edeceğini fark ettiğinde derin bir pişmanlığa kapıldı. Fakat Sekmet'i doğrudan durdurmak imkansızdı. O, öfkenin ve savaşın en saf haliydi. Güç kullanarak onu engellemeye çalışmak, evrenin sonunu getirebilirdi. İnsanlığı mutlak bir yok oluştan kurtarmak için güç değil, kusursuz bir zeka ve kurnazlık gerekiyordu. Ra, zaman kaybetmeden habercilerini çağırarak ülkedeki en hızlı ve becerikli kadınları topladı. Onlara gizli bir emir verdi. Gece karanlığında tonlarca arpa birası mayalandı. Ancak bu sıradan bir içki olmayacaktı. Ra'nın talimatıyla Asuan bölgesinden getirilen kırmızı aşı boyası ve nar özleri biraya karıştırıldı. Binlerce büyük çömlek dolusu bira, tıpkı taze dökülmüş insan kanı gibi koyu, parlak bir kızıl renge büründü. Şafak sökmeden önce tanrılar, bu ölümcül hileyi gerçekleştirmek için harekete geçtiler. Sekmet'in bir sonraki katliamını gerçekleştireceği ovaya tam 7.000 çömlek kızıl bira döküldü. Toprak milim milim bu kırmızı sıvıyla kaplandı ve ova devasa bir kan gölüne dönüştü. Güneş ilk ışıklarını yeryüzüne vurduğunda Sekmet pençelerinden damlayan kanlarla ovaya adım attı. Gözleri yeni kurbanlar arıyordu. Ancak karşısında duran devasa kızıl gölü gördüğünde durakladı. Burnuna gelen yoğun kokuyu ve parıldayan rengi, dün gece yarım bıraktığı katliamın bir devamı sandı. Avazı çıktığı kadar kükreyerek göle doğru koştu ve eğilip bu sahte kanı kana kana içmeye başladı. Sıvı boğazından aşağı akarken içindeki alkol yavaş yavaş tanrıçanın damarlarına yayılmaya başladı. Sekmet içtikçe neşelendi. İçtikçe gözlerindeki o vahşi, amansız nefret yerini bir sarhoşluğun getirdiği ağırlığa bıraktı. Birkaç saat içinde dünyayı küle çevirmeye yeminli olan o korkunç yıkım tanrıçası ayakta duramaz hale geldi. Yalpalayarak yere yığıldı ve derin, dönüşü olmayan bir uykuya daldı. Uyandığındaysa içindeki o amansız kan susuzluğu tamamen yok olmuş, yerini sakinliğe ve şifaya bırakmıştı. Böylece antik dünyanın gördüğü en büyük hile, insanlığın sonunu getirecek olan gazabı alt etmeyi başardı. O günden sonra Mısır halkı, kendilerini yok olmaktan kurtaran bu kızıl tuzaktan kalan mirası her yıl bir bayram olarak kutladı ve Sekmet'in öfkesini dindiren o kızıl sıvıyı Tanrıçaya minnetle sundu.